Herkese merhaba. Bu hafta uzmanlar tarafından 2020 yılı için önerilen hisselerden bahsedeceğiz ve bu hisselerle ilgili konuşacağız. Bu hafta Ekonomist dergisinde, ki dergiyi de size şöyle göstereyim. Ekonomist dergisinde Ceren Oral Balaban imzalı bir haber üzerinden konuşacağız. 2020 yılında uzmanların yani yatırım şirketlerinin önerdiği hisseler üzerinden konuşacağız. Gerçekten çok güzel bir haber. Tavsiye ederim. Haberi de okumanızı tavsiye ederim. Zaten Ekonomist dergisinde daha önce tavsiye etmiştik ama kesinlikle tavsiye ediyorum. 10 tane yatırım şirketinin tavsiye ettiği 39 tane hisse var burada. Baktığınızda en fazla tavsiye edilen hisse, ki 10 şirketin 7'si de tavsiye etmiş. Kim arkadaşlar? Olağan şüpheliler listemizin ilk sırasındaki şirketimiz Garanti. Tam 7 şirket Garanti'yi tavsiye etmiş. Kaldı ki haberde hangi hisse neden tavsiye ettiklerinden de bahsetmişler. Garanti ile ilgili uzmanlardan şöyle bir yorum var. Tüketicinin sürükleyeceği bir düşük faiz ortamı için iyi konumlanmış durumda Garanti. Bundan bahsediyorlar. Yüksek TL likiditesi, fonlama bazındaki çeşitlendirmeleri ve düşük maliyetli olması, sermaye yeterlilik ortalamasının sektörün en yükseklerinden birisi olması sebebiyle Garanti kuvvetli büyüme yakalayabilir. Yani düşük faiz ortamında olması, yani 2020'de biz bunu bekliyoruz. Düşük faizli ortamda olması, tüketicinin kullanımı ve bunun yanında iyi bir pozisyon alması sonucunda tam 10 tane yatırım şirketinden 7 tanesi Garanti'yi tavsiye ediyor. Ve Garanti'den sonra kimler geliyor? Garanti'den sonra liste biraz benzer bir şekilde ilerliyor. Yani 4 şirket tarafından, 4 tane yatırım şirket tarafından tavsiye edilen şirketlerimiz var. Bu şirketler hangileri? Petkim, Migros, Tüpraş, Turkcell, Pegasus, Akbank ve Tofaş. Gördüğünüz gibi 4 tane tavsiye edilen, fazlasıyla ki 7 tane varmış. 7 tane şirket var. Bunlarla ilgili yorumlardan da bahsetmişler. Bunlarla ilgili yorumlardan da kısa size bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak Petkim'le ilgili yazmışlar. Nafta fiyatlarında olası gerilemeyle Petkim'in karında bir normalleşmeyle karşılaşacağımızdan bahsediliyor. Aynı zamanda Star Rafinerisi'nin 2020 yılında tam performans göstereceğinden, tam karşılığını vereceğinden bahsediliyor. Tam fayda sağlanabileceğinden bahsediliyor. Petkim'in sahasında yapılabilecek diğer ham madde ve petrokimya satış miksinin kuvvetlendirilebileceğinden bahsediyor. Tüpraş'la ilgili neyden bahsetmişler? 2019 yılındaki bakım duruşları, ki burada bakım duruşlarından bayağı bir para kaybetmişti Tüpraş. Hatırlarsınız ki TL'deki değer kaybı ve ağır ham petrol fiyatlarındaki olumsuz artış etkilerini göstermiş Tüpraş'ta. 2020 yılı içinde bekliyorlar satış dağılımının düzeltilmesi ve IMO 2020, yani temiz yakıt dağılımı düzenlemesiyle birlikte 2020 yılında net kar ve faaliyet karında büyük bir artış bekleniyor Tüpraş'ta. 2020 yılının diğer tavsiye edilen şirketlerinden birisi olan Tofaş ile ilgili ise şöyle bir yorum yapmış uzmanlar. 2020'de iç pazarda fiyat artışı ve kurun olumlu etkisiyle, kurun ihracattaki olumlu etkisiyle birlikte satış gelirlerinde ve satış hacminde artış bekleniyor. Hem binek hem de hafif ticari araç konusunda yerli üretici olması, TL'nin zayıf olduğu dönemlerde Tofaş'a ithalatçı olarak rakiplerine kıyasla rekabet avantajı sağlıyor. İthalatçı olduğu için kurdaki artış Tofaş'ın işine yarıyor. Aynı zamanda zaten artık biz araç sektöründe 2020'de bir yükseliş beklediğimiz için, yani iç pazarda bir yükseliş beklediğimiz için Tofaş şu anda 4 tane yatırım şirketi tarafından, 4 tane aracı kurum tarafından tavsiye edilmiş. Aracı kurumlar 2020 yılını açıkçası bankaların yılı olarak düşünüyor bence. Çünkü tavsiye ettiklerinin birçoğunda bankalar var. Ama 2 tane banka öne çıkıyor. Bir tanesinden zaten az önce bahsettik. Garanti Bankası'ndan bahsettik. İkinci olarak da karşımıza Akbank çıkıyor. Akbank'a 4 tane şirket tarafından, 4 tane aracı kurum tarafından tavsiye edilmiş. Akbank'ı neden tavsiye etmişler? Akbank'ı tavsiye etme sebepleri takibi alma ve karşılık oranında muhafazakar olduğu için Akbank, yani yapısı itibariyle muhafazakar olduğu için aktif kalite düzelme sürecinin daha hızlı olması bekleniyor. Diğer şirketlere göre aktif kalite düzelme sürecinin daha hızlı olması bekleniyor. 2020 yılında aracı kurumlar Akbank'ın yüksek kar elde etmesini bekliyor. Bunda da şirketin beklenen kuvvetli net faiz geliri ve gerilemesi beklenen risk maliyetin etkili olacağını düşünüyorlar. Akbank'ta da durumlar böyle. Turkcell'e baktığımız zamanda ise Turkcell'in 2020 ile 2022 yılı arasında bileşik olarak %13 ile %16 arasında büyüme beklentisi var. Aynı zamanda Turkcell %39 ile %42 arasında fabrik artışı bekliyor. Turkcell operasyonel yatırım harcamaları
harcamalarının satışlara oranının %16, %18 seviyesinde kalmasını bekliyor ve tüm iş kollarını kapsayacak şekilde 1 milyon yeni abone kazanma hedefi var. Şimdi burada çok fazla tavsiye eden 2 tane daha hissemiz var. Bir tanesi Pegasus, ki zaten Pegasus'la ilgili geçtiğimiz haftalarda Yunus Bey ile birlikte de konuşmuştuk. Onu şuraya veya buraya tam olarak tutturamıyorum, ben de farkındayım. Koyacağız, oradan bakabilirsiniz. Yani Sabiha Gökçen'deki artış, Sabiha Gökçen'in kullanım artışı, aynı zamanda Sabiha Gökçen'de yapılacak ikinci bir inşaat. Sabiha Gökçen'in büyütüleceği haberi var şu anda. Sabiha Gökçen büyütülecek. Buna bağlı olarak Pegasus'un bir yükselişi bekleniyor. Aracı kurumlar tarafından, yatırım şirketleri tarafından bu da bekleniyor. Aynı zamanda Migros'la ilgili ise şirketin artan güçlü performansı ve düşen faiz ortamı ve TL'nin stabilizasyonla birlikte desteklenmeye devam edeceği öngörüsü paylaşılmış. 2020 yılı için yatırım şirketlerinin, aracı kurumların tavsiye ettiği şirketler, tavsiye ettiği 8 şirket bu yönde. Tabii ki şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Aracı kurumların, yatırım şirketlerinin bu hisselerden bahsetmesi hisselerin %100 oranında yükseleceği veya hani hisselerden çok büyük yükselişler olacağı anlamına gelmiyor. Bu araştırmanın sadece size yol göstermesi lazım. Yani bu yatırım şirketleri neden bu şirketlerden bahsediyor? İşte açıklamalarından da, hisse analizlerinden de bahsettim. Hani kafanıza yatmayan veya size bir fikir veren bir analiz olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bunu sadece aslında başlangıç olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Ben şahsen öyle yapacağım. Bunları başlangıç olarak alacağım ve bahsettikleri hisselerde gerçekten böyle bir durum var mı, yok mu, onu araştıracağım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 2020 yılının sizce en büyük yükseliş gösterecek hissesi hangisi? Veya sizin 2020 yılı için en büyük beklentiniz hangi hissede? Her zamanki gibi yorumlar kısmında görüşelim. Yorumlar kısmında konuşalım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.